Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere unsuz, yağsız ve şekersiz enfes bir sağlıklı pasta tarifim var. Yemeğe doyamayacağınız bu pastanın malzemelerini hazır edin. Hemen yapımına birlikte başlayalım. 3 tane orta boy muzumuz var. Biraz kararmış muzlar da olabilir. Ne kadar yumuşaksa pastamız o kadar daha tatlı olacaktır. Muzları rondoya koyalım veya çatalla iyice ezelim. Üzerine 3 tane yumurta ilave ediyorum. Muzlarla yumurtalar bir güzel karışsın. 1 çay bardağı hurma özü koydum. Bal, pekmez, istediğiniz her türlü tatlandırıcıyı koyabilirsiniz. 1 çay bardağı dolusu Hindistan cevizi, yarım çay bardağı kakao ve yarım çay bardağı da dövülmüş çiğ fındık koyuyorum. Yulaf ezmesini rondodan geçirip un yaptım ve yarım çay bardağı da yulaf unu ilave ettim. 1 paket kabartma tozu koydum. Bütün malzemeyi birlikte rondodan geçiriyorum. Şimdi kıvamına baktım. Kek için biraz sıvı olduğunu gördüm. Yarım çay bardağı daha yulaf unu ilave ettim. Yani 1 çay bardağı dolusu yulaf unu kullanmış oldum. Zaten açıklamalara malzemeleri yazacağım. Şu an tam istediğim kıvamda, böyle ıslak kek, pasta gibi olabilecek bir kıvamda oldu karışımımız. Güzelce yağlamış olduğum borcam fırın tepsisine koyuyorum. Fırını önceden yaktım. 175 derecede alt üst ayarda ve fanda çalıştırdım ben. Fan şart değil. Borcam olduğu için de en alt rafa koydum. Altı da güzelce pişsin diye. Borcamın altı kalın biliyorsunuz. Önden ısıttığım fırında yaklaşık 20 dakika sonra kekim hazırdı. Bakın, çöp şişle bir kontrol edin, kuru çıkarsa tamamdır. Şimdi bu kekin üzerine güzel bir krema yapalım. Şekersiz bir krema. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao. Bakın çok tepeleme değil. O yüzden kaşıkları özellikle size gösterdim. Karıştırıyorum. Henüz ocak yanmamış durumda. 1 su bardağı da süt ilave ettim. Tüm malzemeyi şöyle güzelce karıştırıp ocağa yakıyorum. Bakın göstereyim. Orta ateşte tel çırpıcıyla karıştırarak pişireceğim ki topaklanma olmasın. Tel çırpıcınız yoksa mutlaka bir kaşıkla sürekli karıştırın. Krema koyulaşıp kaynamaya başlayınca altını en aza getirin. Bir 10-15 saniye daha pişirin ki nişastanın kokusu gitsin, krema güzel pişsin. Bu lokum gibi kremayı hazırladım. Ama neyi eksik? Tadı eksik. Şimdi bal koyacağım. Eğer balınız yoksa ve şekerden kaçınmıyorsanız benim koyduğum miktarlarda, yani 1,5 yemek kaşığı koydum ben. Toz şeker de koyabilirsiniz. Veya stevia tarzı bir tatlandırıcı koyabilirsiniz. Pişirdiğim krema böyle hafif ılındıktan sonra balımı da koydum. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum. Hiçbir topaklanma olmadı. Çünkü baştan kuru malzemeyi koyduk. Sütü sonra ilave ettik. Buradaki yapılış tarzları önemli. Kekin üzerine güzelce yayıyorum. Özellikle kreması da mükemmel bir lezzette oldu. Kek zaten bolca Hindistan cevizli, fındıklı. Bu krema aynı zamanda bir pudingtir. Bu şekilde pişirip kaselere koyup puding olarak tüketebilirsiniz. Hiç keki ıslatmaya gerek bile kalmadı. Çünkü kendisi nemli bir dokuda. Pekmezle ya da hurma özüyle piştiği için her zaman onunla pişirdiklerimiz daha nemli oluyor. Brownie gibi oluyor. Şöyle çileği de keserek şöyle bir süslüyorum. Ortasına koyuyorum. Artık süsleme size kalmış. Sade yiyin. Fındık, ceviz, ne isterseniz, Hindistan cevizi dökün. Toz fıstık koyuyorum dört bir tarafına ve artık servise soğuduğu zaman hazır olacak, ama ben önce bir sıcakken keseceğim size. Şu anda henüz sıcak, yani daha yeni tamamladım pastayı. Böyle de çok lezzetli. Buzdolabında iyice soğuduğunda da çok lezzetli. Kalan kısmı buzluğa koyabilirsiniz. Ben ayrı bir kaba koydum. Kapadım güzelce. Birkaç dilimini bir arkadaşım için sakladım buzlukta.
Oda ısısına geldiğinde lezzetinden hiçbir şey kaybetmemişti. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Yani hiç beyaz şeker kullanmadan, buğday unu kullanmadan nefis bir pasta yaptık. İçindeki malzemeden, yani özellikle de hurma özünden dolayı o kadar nemli ki kremalı kek bile diyemiyorum. Buna ancak pasta diyebilirim. Çünkü gördüğünüz gibi çatalla neredeyse bir pasta gibi ezilecek durumda. Çok 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 lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Benim favori tatlılarımdan, pastalarımdan biri oldu. Listemin en başına yazdım. Bir misafirim geldiğinde mutlaka ona bunu yapacağım en başta. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız yanında bir bildirim zili çıkıyor. Onu lütfen tümü diye işaretleyin. Başka türlü tariflerimin bildirimi size gelmez. Sık sık tarif paylaşıyorum. Hemen bildirimi alırsınız o zaman. Beni Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak takip edebilirsiniz. En güzel ve sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.